Bizi dünyanın her yerinden ve saat kaçta izlediğini yorumları yaz. Seni daha iyi tanıyalım. Kanalı ücretsiz desteklemek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 1994 yılının Nisan ayında Ankara'da bir odada bir adam oturuyordu. Önünde birkaç sayfalık bir belge vardı. Kalemini aldı, imzaladı. O imzanın mürekkebi kurumadan İstanbul'da bir tekstil fabrikasının sahibi telefonla arandı ve kredileriniz donduruldu haberini aldı. Aynı gün Anadolu'nun küçük bir kasabasında emekli bir öğretmen bankaya gitti, birikimlerinin yarıya düştüğünü öğrenmişti. Gecekondu mahallesinde 3 çocuklu bir anne, markette fiyat etiketlerinin sabahtan öğlene devam edemediğini ve elindeki parayla ne alabileceğini bilemedi. 3 ayrı hikaye, 3 ayrı şehir. Ama hepsi aynı imzaya bağlıydı. Peki o adamın adını biliyor musun? Muhtemelen hayır. Çünkü tarih, sonuçları hatırlanırlar. Ama kararları alanları çoğu zaman unutturur. Gazeteler o günlerde kriz kelimesini manşete taşıdı. Ekonomistler grafik üzerine grafik çizdi. Politikacılar birbirlerini suçladı. Ama masada oturan adam, kalemi elinde tutan o ismi neredeyse hiçbir zaman o kaosun piyasaya sürülmesine izin vermedi. Bugün sana o merkezden konuşacağız. Bu video bir ekonomi dersi değil. Rakamlar üzerindeki kuruluş sıkıcı bir analiz de değil. Bu videoda bir adamın imzasının nasıl 3 milyon hanenin kaderini değiştirdiğinin hikayesi ve daha önemlisi bu nasıl mümkün olabilirdi? Sistemler insanlara göre değil, insanlar sistemlere göre şekillenir. Bunu anlayan az sayıda insan tarih boyunca hem büyük hizmetler kurmuş hem de büyük yıkımlar bırakmıştır. 1994 krizi de tam olarak böyle bir an. Görünmez bir elin, görünen bir hasara dönüştüğü an. Ama bu hikayeyi anlatabilmek için birkaç yıl önce geriye gitmemiz gerekiyor. 1989'a. O yıl Türkiye açıldı. Sermaye serbest kaldı. Paranın sınırında. Ve bu karar o dönemde büyük bir zafer gibi kutlandı. Gazeteler entegrasyon dedi. Yetkililer modernleşme dedi. Sokaktaki adam ise hiçbir şey söylemedi. Çünkü ne olduğunu tam olarak anlamamıştı. Ama 5 yıl içinde anlayacaktı. Ve anladığında çok geç olmuştu. Her büyük günün bir masum başlangıcı vardır. 1989 yılında 32 sayılı karar olarak etiketlendi, Türkiye'nin döviz işlemleri tamamen serbest bırakıldı. Artık herkes dolar alabilir, para birimlerini değiştirebilir, yabancı ülkelerdeki Türk piyasalarına girebilirdi. Kulağa iyi geliyor değil mi? Evet, eğer güçlü bir ekonomin varsa, eğer bankacılık sistemi sağlamsa, eğer denetim yapılıyorsa, çalışıyorsa. Türkiye'nin 1989'da bunların hiçbiri yoktu. O dönemde Türk bankaları açıklarını kapatmak için sürekli borçlanıyordu. Hazine yüksek faizle iç borçlanma yapıyor, bankalarsa hem bu yüksek faizden kazanıyor hem de dövizle borç alıp dolaşımdaki lirayla borç veriyordu. Kulağa karmaşık geliyor ama özet basit. Herkes kısa sürede kazanıyor, uzun vadeli risk birikiyor. Ve bu riski gören insanlar vardı. Bazı ekonomistlerin raporları yazıldı. Bazı bürokratlar uyarıları iletti. Bazı gazeteciler köşelerinde işaretler verdi. Ama sistem çalışıyor, borsa yükseliyor, büyüme uzunlukları ve güzel rakamlar çirkin gerçekleri gizler. 1993 yılı sonunda döviz rezervleri erimeye başladığında kimse paniklemedi. Geçici dediler, teknik düzeltme dediler ve masada oturan adamlara bir plan hazırlandı. O plan 1994'ün Nisan'ında imzalanacaktı. Şimdi sana bir isim vermeyeceğim. Çünkü bu hikayedeki adam aslında tek bir kişi değil. Bir sistem o an için eksiksizdir. Ama şunu gösteriyor. O imzayı atan veya uzun süreli yönetimin en üst kademelerinde dolaşmış, koridorları, dosyaları, isimsiz toplantı odalarını iyi bilenlerdi. Türkiye tarihinde ekonomik sorunlar çoğu zaman demokratik tartışmalarla değil, küçük teknik komitelerle, IMF'le yapılan gece görüşmeleriyle ve kamuoyuna uzman olarak sunulan isimlerle alınmıştır. Bu kişinin adı var, teknokrasi. Halkın seçmediği ama kaderini belirleyen insanlar sistemi. 1994 yılında bu mekanizma işledi. 5 Nisan kararları olarak tarihe geçen paket, kamu harcamalarının kısılması, devalüasyon, ücret dondurma,
aslında haftalar önceden hazırlanmıştı. Ama açıklandığı gün piyasalar şok oldu. Çünkü kararın ne zaman yeteceğini bilen küçük bir grup pozisyonlarını önceden taşıyordu. Piyasanın geri kalanı sabah haberleriyle bilinir. Ve işte burada gerçek yıkım başladı. Türk lirası tek günde %40 değer kaybetti. Bankalar faizleri tavana vurdu. Kredi kullanan küçük işletmeler gece yatıp sabah farklı bir dünyada ortaya çıkıyor. Fabrika sahipleri, dükkan sahipleri, köylüler, esnaf hepsi aynı anda aynı haberi aldı. Hesaplar değişimi. Ama hesapların para biriminin adını kimse sormadı. Şimdi rakamlardan çıkalım ve çözelim. Çünkü krizler hücrelerde değil, insanların gözlerinde yaşandı. O yıl Türkiye'de yaklaşık 3 milyon hane gelirinin ciddi bir bölümü kaybedildi. Bu soyut bir istatistik değil, bu 3 milyon mutfak masası demek. 3 milyon akşam yemeği sohbeti demek. 3 milyon çocuğun bu yaz tatile gelecek miyiz sorusuna verilen bu yıl olmaz demek. Küçük esnaf en ağır darbeyi aldı. Krediyle stok yapan bir bakkal düşünün. Liranın değeri düşünce taşınan malın dövize dayalı maliyetini döndürdü. Ama müşterisi zaten parasızdı, fiyatı arttırılamadı. Aradaki fark kendi cebinden karşılamak. Birkaç ay sonra kepengi indirdi. Ya da tekstil fabrikasındaki işçiyi düşün. Fabrika faturası donduruldu hükümet kararıyla. Ama piyasa fiyatları donmadı. Aynı maaşla daha az et, daha az ekmek, daha az gelecek. Ve bir de şu gecikmeyi kes masana. O dönemde Türkiye'de mevduat güvencesi uygulaması başlatıldı. Yani batık bankadaki mevduatlar devlet tarafından karşılandı. Bu iyi niyetli görünen karar aslında bankacılık sistemine şunu söyledi. Ne kadar riskli davranırsanız davranın, faturayı vergi mükellefi öder. Bu mesaj 1994'ten sonra da sistemde kaldı. Ve 2001 krizinin tohumlarından biri tam da o güvencenin yarattığı ahlaki tehlikede saklıydı. 1994 bitti ama bitmedi. Krizlerin en sinsi özelliği şudur: anlık yıkım görünür, kalıcı hasar görünmez. O yıl iflas eden küçük birimler büyük çoğunluk bir daha kurulamadı. O yıl yenilgiye uğrayan vasıflı insanların bir kısmını kaydetmek için sürüklendi. O yıl eğitimini yarıda bırakan çocuklar yıllar sonra düşük ücretli işlerde çalışır hale geldi. Ve sistemin hafızası bunu içerir. Kriz gelir, geçer. Sorumluluk gerekmez. Türkiye 1994'ten bu yana birden fazla ağır ekonomik kriz yaşadı. 1999, 2001, 2008, 2018. Her birinde benzer bir senaryo tekrarlandı. Kararlar alındı, imzalar atıldı, fatura halka kesildi. Ve her fırsatta aynı soru sorulmadı. Bu kararı kim aldı? Bu riski kim yarattı? Bu yaralanmanın bedeli kim tarafından ödendi? Hafıza Sokağı'nın var olmasının sebebi tam da bu soru. Çünkü unutmak sisteme hizmet eder. Hatırlamak insandır. Sana bu videonun başında bir isim sözüm var. Çünkü bu hikayedeki gerçek suçlu tek bir insan değil. Gerçek suçlu, hesap sorulmayan bir sistem. Kararları geldi geçti. Koltuklara başkaları oturdu. İmzalar değişti. Ama mekanizma kaldı. Ve bu mekanizmayı görmek istemeyen toplumlar, onu tekrar tekrar yaşama mahkum olur. 1994'teki o imza, kim bağışladığından bağımsız olarak hayattaki insanların gerçek bir iz bırakması. O iz, bir neslin tasarrufunda göründüğünde görülür. O iz, devlete güven tartışmalarında yankılanıyor. O iz, bugün hala orada. Hafızayı uyandırdı. Silinen hafızayı bulmak ise bizim işimiz. Bir sonraki videoda bu sistemin nasıl bir yılda bir kendini yeniden geldiğini ve 2001 krizinin 1994'ün aynasında nasıl göründüğünü konuşacağız. O videoya kadar dikkatli olun, iyi hatırlayın.